1950'li yıllar İstanbul'un binlerce yıllık silüetinin modernleşme adı verilen karşı konulmaz bir dalga tarafından dramatik bir hızla değiştirildiği o sancılı ve heyecanlı dönem. Bu devasa dönüşümün dümen suyunda dönemin başbakanı Adnan Menderes vardı. Tarihler Şubat 1957'yi gösterdiğinde Menderes vizyonunu sadece bir inşaat faaliyeti olarak değil, tarihi bir misyon olarak şu iddialı sözlerle ortaya koyuyordu. İstanbul'un imarı, mevzu adeta bir zafer alayının hikayesidir. İstanbul'u bir kere daha fethedeceğiz. Bu sözler yaklaşan değişimin habercisiydi. Modernleşmenin o bazen yapıcı, bazen de tahripkar olabilen gücüyle şehri yeniden sahiplenme niyeti bir araya gelmişti. Özellikle o kadim Suriçi bölgesi Menderes'in tabiriyle adeta yeniden fethedilircesine toz duman içinde bir imar sahasına dönüştü. Peki ama bu devasa zafer alayı, bu ikinci fetih rüyası nasıl finanse edilecekti? Değirmenin suyu nereden geliyordu? Dönemin önemli tanıklarından Mimar Aydın Boysan'ın aktardığına göre Menderes, kaynak sorusunu soranlara bulunan çözümün Kristof Kolomb'un yumurtası gibi parlak buluşlarla yaratıldığını söylüyordu. Gerçekten de ortada alışılmadık bir durum vardı. Belediyenin sınırlı bütçesinin takatinin bu devasa imar operasyonlarına yetmeyeceği aşikardı. Bu yüzden bütçeye İstanbul'un o güne kadar hiç görmediği büyüklükte çeşitli ve yaratıcı takviyeler yapıldı. Neydi bu Kolomb'un yumurtası gibi çözümler? İlk olarak belediyenin çıkardığı 50 milyon liralık tahviller devreye sokuldu. Ancak asıl büyük kaynaklar başka yerlerdeydi. İmar operasyonları sonucunda elde edilen kıymetli arsalar, bizzat Menderes'in özel gayretiyle çoğunlukla yine devlet kurumlarına satılarak kaynak yaratıldı. Yetmedi. İstimlaklar nedeniyle belediyenin devlet kurumlarına olan yaklaşık 490 milyon liralık devasa borcu silindi ve tahkim edildi. Bazı ana yolların istimlak ve yapım masrafları doğrudan Karayolları Müdürlüğü bütçesinden karşılandı. Finansman modeli bunlarla da sınırlı değildi. Enflasyonun sürekli geciktirilen istimlak bedellerini eritmesi dahi bir fırsata dönüştürüldü. Ve belki de en ilginci, o yıllarda henüz emekli sayısının az olması nedeniyle kasada biriken işçi sigorta primleri de bu imar rüzgarına yakıt olarak kullanıldı. İşte bu alışılmadık yollardan oluşturulan devasa bütçe, 1958 Ağustos'undaki devalüasyona kadar İstanbul'daki kazmaların hiç durmadan çalışmasını sağladı. Menderes'in bu finansal mühendislikle gerçekleştirdiği, o yıllarda belki çok kayda değer bulunmamış olsa da şehrin kaderini değiştiren en büyük operasyonlarından biri neydi biliyor musunuz? Bugün İstanbul trafiğinin ana omurgalarından biri olan o hat, Beşiktaş'ı Zincirlikuyu'ya bağlayan Barbaros Bulvarı'nın açılması. Menderes bu yolu Büyükdere Caddesi ile devam ettirerek yukarıdan İstinye,
Tarabya ve Büyükdere'ye kadar indirdi. Şehrin sırtlarından geçen bu yeni omurga İstanbul'un daha sonraki gelişimine belirgin bir yön verdi. Bu sayede hem Boğaz'ın kuzeyindeki ayrık köyler şehirle bütünleşti hem de yolun boğaza bakan yamaçları yani Levent ve Etiler üst orta tabakanın gözde mesken bölgelerine dönüştü. Adnan Menderes'in Zafer Alayı İstanbul'un haritasını işte böyle yeniden çizdi.